Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce tam mevsime uygun çıtır çıtır bir baharlı kırka örüyoruz. Bu hırkada tam yazlık bir ip olan Yarnart Flowers'ı kullanacağız. Rengini ben ufak ufak shorts hikayelerde paylaşırken siz çok sevdiniz. Hemen paylaşmak istiyorum. 262 kodu rengin. Gerçekten çok güzel. Jeanlerle yani kotlarla çok rahatlıkla uyum sağlayabilecek bir renk. Beyazla diyorum ya, tam bahar tadında tiril tiril bir hırka olacak. İpin özelliğinden biraz bahsedeyim. 250 gramı 1000 metre. Bu proje için bana 2 tanesi yeterli olacak. Nasıl uzunlukta başlıyoruz? Upuzun bir parça ile başlıyoruz. Bu parçayı ortadan katlayacağız. Ördüğümüz uzun parçanın bir kısmı ön, bir kısmı arka olacak. Sağ tarafın veya sol tarafın arkası ya da önünü bütün olarak örüyoruz. Kol da beraberinde. Uzunluğunu aşağı yukarı 155 santim şeklinde örüyorum. Yani 77 santim gibi oluyor ortalama uzunluk. Fena değil yani, aslında kısa da bir hırka değil. Uzuncana bir hırka olacak diyebilirim. Tam da böyle ipimin yettiği kadar, bedenine gelecek olursak da böyle 42 bedene kadar da rahatlıkla uyum sağlayacak diye düşünüyorum. Ancak tabii daha büyük ve aynı boyda, hatta daha uzun boyda örmek isteyenler benim sonunda videoda önereceğim bilgiyi mutlaka dikkate alsınlar. İpi nasıl alıp nasıl çoğaltacaklar. Eğer benim ördüğüm bu iple örmek istiyorlarsa, farklı bir iple örecekseniz zaten problem yok. Flowers'ı 3 milim tığ ile örüyorum bütününde. Birleştirme yaparken belki ufak tığa geçerim. Hani birleştirmelerde iğne gibi ufak tığ kullanmak daha kolay ve pratik geliyor bana. Dediğim gibi upuzun parçayı 155 santim olarak ördüm. Genişliği ise şöyle, hemen onu da göstermek istiyorum size. Parçamın genişliği, bir tarafının şöyle genişliğini söyleyecek olursam 26 santim de genişliğimiz var. Kol içinde yine 25-26 santimde kol parçası için ördüm. Şimdi modeli nasıl kurduğumu göstereceğim. Daha sonra kaç sıra ördüğümü ve ikinci parçayı da bu ilk parça gibi birleştirdiğimiz ve bitirdiğimizde birbirine ekleyerek nasıl bir tek parça haline getireceğimizden bahsedeceğim. İpin sonuna geldiğimizde şöyle bir miktar yan birleştirmesi için ayırıyorum. Aynı şekilde birazdan da ipin ortasını çıkartıp örmeye başladığımızda bir miktarda arka birleştirme için ip ayıracağız. Baştan bunu söyleyeyim çünkü arkaya pembe denk gelecek. Örüp bitirdiğimizde elimizde pembe olmayacağı için sık iğne ile de bir birleştirme yapacağım için bir miktar pembeden ayıracağım. Aynı böyle sonda lacivertten ayırdığım gibi. Bir miktar arkayı birleştirmek için ayırdım. Şimdi ipin içinden çıkartıp modelimi badem içine kuracağım. Bunu şöyle size göstermek istiyorum hemen. Şu alt kısmından bademleri hazırlayıp içine gruplarımızı örerek modeli kurmaya başlayacağız. Önceden eğer birlikte bademleri çalışmadıksa, denk gelmedinizse herhangi bir modelime, kanalımda Trabzansız birleşme teknikleri adı altında video izlerseniz, şöyle ayırdığımız parçayı da koyayım kenara, orada görebilirsiniz detaylı anlatımını da. Şimdi normal burada ilmeğimi çıkartıyorum hemen. Daha sonra da 4 tane zincirimi çekeceğim. İlmeğimi çıkarttıktan sonra 1 2 3 4 zincir
çekerek başlıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum ve burada görmüş olduğunuz ilk ördüğüm, yani buradan saydığımda 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum ve tığdaki ilmekleri 3 kere de çıkarak bir trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra artık 3'er tane zincirler çekmeye başlıyorum. Sadece ilk başta başlarken 4 zincir çektim. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Bu defa bu iki bacak arasındaki boşluğa batarak ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum yine. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. İkisinin arasındaki buradaki boşluğa batıyorum. Ve bir ilmek çıkartıp 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradan battım. 1, 2, 3. İşte bunu yaparak 110 tane badem hazırlayacağım. 110 tane bademle ben 155-156 santim gibi ulaştım. Bunu da belirtmek isterim size. Üzerimde görmüş olduğunuz uzunluğu değerlendirerek siz de istediğiniz uzunlukta daha kısa veya uzun çekebilirsiniz. Daha uzun ve büyük beden çalışacaklar. Mutlaka videonun sonundaki detayı dinlesinler. 110 tane bademimi hazırladım zemin için. Şimdi bademlerin içine çalışmaya başlayacağız. Bunun için ilk olarak burada 1, 2, 3, 4 zincirle yükselip şöyle tersini çeviriyorum hemen. Şöyle önüme alıyorum. Trabzanlarımı öreceğim yer bu zincirli kısım altta kalacak. Trabzanlarımı öreceğim yer benim burada trabzanla oluşturduğum kısımlar olacak. Yani şu kısmın üstüne öreceğim. Zincirler altta. Tığın üstüne ipimi aldım. Boşluğa battım. Şimdi bir kere doladığım ipimi 3 kere de çıkacağım. Nasıl mı? Şöyle. 1, 2, 3. Yanına 2 tane daha. 1, 2, 3 kere de çıktığım trabzanlarımı öreceğim. 1, 2, 3. Bakınız. Şu yükseldiğim bacağımı saymadan boşluğun içine, badem boşluğunun içine 3 tane 3 kere de çıktığım trabzanımı ördüm. Her boşluğun içine aynı uygulamayı yapıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Bir kere doluyorum. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Şöyle bakın. Bütün boşlukların içine aynı şekilde çalışıp geleyim. Bir üst sıraya da beraberce çıkalım. Burada son bademin içine geldi sıra. Aynı şekilde onun da içini dolduruyorum. Boşluğun içine 3 tane 3 kere çıktığım trabzanla doldurduktan sonra yine tığın üstüne ipimi alıp bu defa hani başlarken hatırlarsınız şuradaki 3 zincirli bacağı örmüştük ya. Şimdi bitişte de onun karşılığını yapmak için şurada zincirin tepesine, başına batıyorum bademin. İçinden ilmeğimi çıkartıp 1, 2, 3 kere de çıktığım bacağımı yine örüyorum. Daha sonrasında ise hemen yine 1 zincirle yükseliyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincirle yükseliyorum. Ve motifi ters yüzünü çevirip bakınız şuradaki hemen göstermek isterim modelin üstünde. Kafeslerimizi
öreceğiz. Burada kafes boşluklarımızı örmeye başlayacağız. 6 zinciri çekmiştik. Şimdi burada hemen bacağımın üstünde yükseldiğim bacağımı saymıyorum. Şu ortadaki trabzanı atlayıp tığın üstüne ipimi aldım. Bunun yanındaki trabzana, yani 1, 2, 3 baştan 3. trabzana batıyorum. Yine 3 kere de çıkmış olduğum bacağımı örüyorum. Ve yeniden 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane bacağı atlıyorum ve onun yanındakine. Tekrardan 2 zincir, yanındaki bacağı atla, hemen onun yanındakine yine 3 kere de çıktım. 2 zincir, bacakları bu şekilde bir atla, bir ör. Yani sonuna kadar modeli kurmak için de kafeslerimi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Hemen yanındakine atla, bir yanındakine. Bütün bir sıra bu şekilde devam edecek. Bu sıranın da sonuna geldiğimde altta 3 tane bacak kalmış olacak. Normalde hep arada bir tane bacak bırakıp kafesimizi örüyorduk ya. Ben gene 2 tane zincirimi çekeceğim. Artık sonda burada sadece ortada 2 tane trabzanı bırakıp burada ilk zincirle yükseldiğim bacağın tepesine batıp arasından ilmeğimi çıkartıp yine 3 kere de çıktığım trabzanımla bu sırayı tamamlayacağım. Daha sonra ise yine bu defa zincirle yükselirken 5 tane zincir çekeceğim. Hemen arkasını döndürüp kafes boşluğuna fıstıklar örmeye başlayacağım. Bu fıstıklarımı üçlü bacaklarla öreceğim. Yani bakın 1, 2 ve 3. Hemen arasından ilmeğimi kaçırdım, bir saniye. İlmeğimi çıkartıp 1, 2 zincirimi çekeceğim. Diğer kafes boşluğuna geleceğim. 1, 2, 3 yükseldim, arasından geçirdim. 1, 2 zincirimi çektim. Hemen bir yandaki kafese geliyorum. 1, 2 ve 3 arasından geçiriyorum. 1, 2. İşte bu sıradaki yapacağım işlemde sadece fıstık, alttaki kafeslere fıstıklarımı örüp bir üstteki sıraya birlikte çıkalım. Fıstıklı sıramızın da sonundayım. Son kafesin içini dolduruyorum. Yine aynı şekilde 3 tane çıkıyorum ve tığdaki bütün ilmekleri birlikte topladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum ve hemen buraya gelip zincirin içine batıyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıp yine 3 kere de çıktığım bacağımı örüyorum ve yukarıya çıkıyorum 6 zincirle. Beş ve 6 döndürdüm. Artık kafes sırasını uygulamaya başlıyorum burada. Her fıstıkların arasına bir trabzan yapıyorum. 3 kere de çıktı. 2 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Fıstığın birini atlayıp diğer
kafes boşluğuna bir bacağımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine kafes boşluğu, fıstıkların arasındaki boşluğu, kafesimi örüyorum. 2 zincir. 2 zincir. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Bir üst sıraya da çıktığımızda nasıl bir işlem uyguluyorum göstereceğim. Kafes sırasının sonuna yine geliyoruz. Birlikte gelelim istedim. 2 zincirimi çekip yine şurada fıstıktan bağımsız çektiğim zincirin tepesine batıyorum ve hemen yine 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincirle yükseliyorum. Fıstıklarımı öreceğim sırada 5 zincirle, bademlerimi öreceğim sırada 4 zincirle yükseliyorum. Bunu belirtmek isterim. Kafes boşluğuna geldiğimde ise artık hemen boşluğun içine bademlerimi örmeye başlıyorum. 3 adet. Bakın şöyle örüyorum. Önce ilkini, sonra ikincisini, sonra tığımda tutuyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Yine boşluğa geliyorum. Önce ilkini, sonra ikincisini tığda bekletiyorum. Önce ilkini, sonra ikincisini, ondan sonra da tığımdaki ilmeklerin hepsini birden örüp bir zincir çekiyorum. Artık aradaki zincir sayım da 1. Tekrar yandaki kafese geliyorum. 1, 2 tığda tuttum. Yeniden 1, 2 tığımda tuttum. Bir kez daha 1, 2 tığda tuttuğum 4 tane ilmeği birlikte örüp bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, tığdaki 4 ilmek hepsi bir zincir arada. İşte bu sırada da aynı bu şekilde kafeslerle oluşan boşluklara bademlerimi öreceğim. Aslında bundan sonra model kendini tekrarlayacak. Farklı olan her kısmını göstermiş oldum. Şimdi tekrardan şöyle göstermek istiyorum. Sona geldiğimde, döndürdüğümde yine kafeslerimi örmeye başlayacağım. Bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Yine orada da kafeslerimizi örelim. Ondan sonra zaten kaç sırada tamamlayıp kola geçeceğimizi söyleyeceğim. Bademlerle ördüğümüz sıranın da sonuna geldim. Aradaki bir zincirimi çektim. Son kafesteyim. Bademimi tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki trabzanın, daha doğrusu zincirlerle oluşturduğumuz bacağın tepesine batıyorum. Yine 3 kere de çıktığım bacakla tamamlıyorum. Ve sırada gene kafes sıramız var. Kafesleri yapıp bu defa bunun üstüne yaptığım gibi nasıl çalışıyorum? Yine 6 tane. 3, 4, 5, 6 döndürdüm. Hemen 2 bademin arasındaki boşluğa geliyorum. Yine 3 kere de çıktığım bacağımı örüyorum. Arada 2 zincirim var. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 zincir, 2 bademin arasına batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 zincir. İşte kafesleri bu şekilde kuracağım ve modelim bundan sonra kendisini tekrarlayacak. Nasıl tekrarlayacak? Sıranın sonuna gelip döndürdüğümde artık bunun içine sırada fıstıklarım var. Fıstığımı öreceğim. Fıstıktan sonra kafes, kafesten sonra badem, fıstık, kafes, badem. Hep aralarda kafes, fıstık, badem olarak yukarıya doğru devam edeceğim. Bu arada bakınız şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya başladık. Bunu beden için
29 sırada tamamlayacağım. 29 sıra bu şekilde örüp geliyorum. Upuzun 29 sıradan oluşan bir parçayı tamamladığımızda artık kol evini, kol parçasını nasıl örmeye başlayacağız, sayıları nasıl ayıracağız, sizlere onu göstermeye çalışacağım. Gerekli sayıdaki ölçüye ulaştığımızda artık formunu vermeye yavaştan başlayabiliriz. Biliyorsunuz son sıradaki bademlerimiz 165 tane, yani 165 kutucukla ilerledik. İlk başladığımız bademlerin içine üçlü grupları ördükten sonra kafeslerimizi saydığımızda, şuradaki kafesleri saydığımızda 165 adetti. Bu 165 adeti şöyle ayıracağız şu anda. Bakın, vermemiz gereken form parçaya bu. Bir tarafını tamamladım aslında. Hemen onun üstünde size göstermek istiyorum. Tamamlanmış kısmın üstünde. İşte formu vermek için şu kolu örmemiz gerekiyor. Ayıracağımız kısımlarda bizim hemen şu kısımda 60 badem, diğer tarafta da 60 badem kalacak. Ortaya da 45 kutucuk öreceğim. Şimdi nasıl ayırdım göstereyim. O upuzun ördüğüm parçayı önüme aldım. 60 bademi bir tarafa, aşağıdan da 60 bademi saydım yukarıya kadar. Ortada kalan 45 bademlik kısımda benim katladığımda işte kolumu çalışacağım yer. Ama tabii ki ben katlamadan evvel kolumu örmeye başlayacağım. Artık öreceğim yer sadece benim bu ilmek belirleyicilerle 60'ı aşağıda, 60'ı diğer tarafta aşağıda bırakıp 45 bademi bıraktığım yerin üstüne buradaki modeli tekrar edeceğim. Ben en son 29. sırada bademle bitirmiştim. Onun için ters çevireceğim. Biliyorsunuz kafesleri tersten örüyorum. Hemen burada ilk batmış olduğum yere geleceğim. Oradan şu kısımdan şuraya kadar kafesleri örmeye başlayacağım. İlmeğimi çıkartıp tığımın üstüne ipimi aldım. Buraya ilk kısma bakın, arkasını çevirmeyi unutmayın. Bu benim için ilk boşluk olacak. Bu belirleyiciyi taktığım yer ve 1 2 3 kere de çıktım. Bacağı ördükten sonra 2'de zincirimi çekeceğim ve kafeslerimi diğer ilmek belirleyiciye kadar aynı alttaki modeli kurarken gösterdiğim sayı ve teknikle öreceğim. Nasıl yapıyorduk yani? 2 zincir çekiyordum. 2 bademin arasına gelip batıp 1 2 3 kere de çıkıyordum. Sonuna kadar aynen ilerliyorum. Sonuna kadar geldim. 45 tane bakın. Bir tane ilmek belirleyiciyi taktığım yerden diğerine kadar sadece arasını ördüm kolu örmek istediğim için. Şimdi aynen modelin kurumunu yapıyorum. Nasıl büyük parçada baştan sondan yukarı çıkıp devam ediyorduk, aynı mantık. Şimdi en son burada bademi örmüştüm. Sırada ne var? Fıstık var. O zaman hemen yükseliyorum. 1 2 3 4 5, biliyorsunuz fıstıklı sırada 5 zincirle yükseliyordum. Buradaki ilk boşluğa gelip fıstığımı örmeye başlıyorum. Şimdi ipimin müsaade ettiği kadar, biraz hırkanın boyunu uzun ördüğümüz için ipimin müsaade ettiği kadar kol öreceğim. Bu kolu 24 sıra tekrarlayacağım, öyle söyleyeyim size. 24 sıra tekrarlayacağım. Bakın arada bir zincirim var, arada 2 zincirim var, yine geldim buraya. Bütün kafeslerimin içine fıstığımı örüyorum. Sonra ne yapacağım dönüşte? Gene ana modelde gösterdiğim gibi büyük parçada üstteki yine kafesi kuracağım. İşte döneceğim, geleceğim, üstüne kafesi kuracağım. Bir daha dönüp geldiğimde sırada bademler var.
buradaki tek önemli detay bu kısmı ayırıp sadece şurayı örüyor olmamızı bilmemiz artık kol için. Bunu siz de eğer ipiniz farklı, benim kullandığım gibi flowers'ı kullanmıyorsanız istediğiniz boyuta kadar uzatabilirsiniz. Bu benim gösterdiğimde biraz fakir kol gibi oldu ama çok da kısa da değil. Üstümde göreceksiniz zaten, hatta gördünüz bile. Bu kolu siz dilediğiniz uzunlukta ya da daha da kısa örebilirsiniz. Ben dediğim gibi sadece şu kısmı 24 sıra olarak devam ettirip geliyorum. Kol kısmını 24 sıra örüp en son bademli sırada bıraktım. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra birleştirme kısmına geçerken 2 milim tığ kullanmaya başlıyorum. İnce tığla daha rahat birleştirme yapacağım için yanlardan. Ama tabii bu kısım çok önemli. İnce tığa geçtiğimizde hiçbir şekilde elimizi sıkmamamız ve çok rahat bırakmamız gerekiyor. Aksi halde görüntüsü birleştirirken çok çirkin olacaktır. Ben elimi sıkmadan çok rahat yapamam diyenler kalın tığla birleştirmeye de devam etsinler lütfen. Şimdi hemen şu kol kısmını önüme alıyorum. Artık bu tığdan çıkıp ince tığa geçeceğim. Ama şimdi tersten birleştirmek istiyorum. Bakın burası benim ön yüzüm olduğu için şurası benim arka yüzüm. Bu şekilde katlayacağım parçayı tam ortasından. İpimi de bu arada kopartmadım. Bakın duruyor orada. Öyle birleşmeye başlayacağız. Yanlardan bakınız şimdi hemen üst üste koyuyorum parçayı katlayıp. Gördüğünüz gibi şu şekilde olan parçayı, şöyle açık olan parçayı üst üste koydum. Burada da kol ağzında da ipim kaldı. En son buraya kadar gelmiştim. Şimdi böylece de birleşmeye başlayacağız. Birleşmeye başlayacağım. Kol ağzını önüme aldığımda hemen bu karşıda kalan ilmeği, tabi tersten unutmayın, tersten katladıktı. Bu ilmeği hemen buradaki trabzanın tepesine batıp içinden şu şekilde geçiriyorum. Bir kere kilitliyorum. Daha sonrasında ise şöyle biraz daha netleyeyim. Şu şekilde bakın. Bu boşlukların, şu trabzan boşluğunun buradan batıyorum. Buradan batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Bu defa trabzanların dibine batıyorum. Bir sık iğnemi örüyorum. Tekrardan bu boşluğa geldiğimde elimi çok rahat bırakarak karşılıklı birleştirirken sık iğnelerimi örüyorum. Sonra bu trabzanın tepesine batıyorum. Karşıki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Her iki buradaki trabzanın boşluğuna batıyorum. Yine 2 tane sık iğnemi örerek birleştiriyorum. Ya burada dikim de, yani dikerek de ilerleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya da kaydırma yöntemi kullanabilirsiniz. Yani birçok tekniği kullanarak da birleştirebilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihinize bağlı. Yine dibine geldim. Burada da boşluklara geldim şimdi. Çok özür dilerim. Tığ ince olunca bir miktar takılmalar oluyor. Tekrardan burada trabzanın tepesi, karşıki trabzanın tepesi, çıkıyorum. Şimdi tekrar boşluğun içindeyim. 1 2. Bakın burası ters, içte kalacak yüzümüz, dışta olacak kısımda bu şekilde ilerliyor. Kol altına kadar aynen geleyim. Kol altından yan tarafa geçtiğimizde de nasıl birleştiğimi göstereceğim. Kol altına kadar hiçbir farkı yok. Gösterdiğim gibi ilerleyeceğiz. Şimdi burada trabzanın dibine batacağım. Sonra buradaki boşluklara 2 kere. Yeniden trabzanın tepesine bu şekilde ilerliyorum.
Tam olarak koltuk altına geldiğimde de artık şimdi karşılıklı bademleri birleştirmeye başlayacağız. Bunun için de burada ilk bademin tepesine batıyorum. Karşıda da ilk bademi buluyorum ki hani karşılıklı denk gelip ilerlemesi lazım. Yanlış yere batmamam lazım. Şimdi bu bunun bacağı, bu bunun bacağı. Boşlukla başlıyoruz. Burada hemen şöyle aradan kaydırarak geçirdim. Daha sonra ise hemen yine buradaki bademin tepesine batıyorum. Arasından kaydırarak bu ilmeğimin de içinden geçiriyorum. Şimdi artık kaydırmaya. Burada sık iğnelerle ilerledim. Yan tarafta da kaydırmayla devam edeceğim. Şuradaki bademin bir tepesindeki boşluğa, bir de şu yandaki deliğe bakın. Şuraya batıyorum. Karşıda da aynı yeri bulup karşılıklı arasından kaydırarak ipimi geçiriyorum. Şöyle bakın. Şöyle. Şimdi sırada tepesi var. Yani buraya batıyorum. Karşıda da hemen yine trabzanın, bakın burada da, ya bunun aslında yanda denk gelen boşluğu arkada tepesine, arkadaki yanda gelen boşluğa da bu öndeki bademin tepesine denk geliyor. Çapraz geliyor. Bunu da söyleyeyim, aklınız karışmasın. Hemen çıkartıp kaydırarak geçiriyorum. Şöyle de bol bol tutuyorum elimi. Bu sefer buna battım. Karşıda da yine buldum. Batacağım. Hani aynı bademin yan tarafına uzatıyorum. Şimdi karşılıklı her bademe 2 kere batmış oluyorum aslında birleştirme yaparken. Hop, buna battım. Arasından kaydırarak geçirdim. Şimdi bir buraya battım. Bir buradaki tepesini bulup batıyorum. Bir bunun buradaki yan tepesini bulup batıyorum arkadan. Arasından kaydırarak geçirirken, bunu şimdi yan tepesine batarken de onun orijinal tepesine batıyorum. Yani bademde böyle, şöyle göstereyim size, bakın. Bademde şöyle bir yer oluşuyor ya. Önce buraya batıyorum, bakın. Buraya batıyorum. Daha sonra da buraya batıyorum. Akıl karışmasın. Karşıda da tam tersi denk geliyor. Bunun tepesine bunun yanı denk geliyor. Öyle düşünün. Düzgün bir birleştirme yaparak ilerlemek istiyorum. Şimdi tekrardan buna battım tepesine. Bu bademin de yanına battım, kaydırdım. Yandayım. Bunun tepesindeyim. İşte aşağıya kadar da bu şekilde birleştireceğim. Daha sonra bu parçamız da diğer parça gibi birleşmiş olacak ve artık iki parçayı da birbirine birleştireceğiz. Öyleyse aşağı kadar artık hiçbir farklılık yok. Aynı mantıkla devam edip geliyorum. Tersten birleştirmesini yaptığım, yan birleştirmeleri yaptığım parçayı şimdi ön yüzüne çevireceğim. Şimdi iki parçayı da böyle yan yana koyacağım. Diğer parçayı da alacağım şimdi hemen. Şöyle. Bunu da yanına alıyorum. Yine ön yüzünden. Şimdi göstermek istediğim şey şu ki, hırkayı artık böyle birleştirmemiz gerekiyor. Yani şu formu vererek bunun içinde arka böyle etek ucundan başlayacağız. Birleştirmeye arka etek ucundan başlayacağız. Şuradan. Ensede bir miktar boşluk bırakana kadar, yani şöyle falan şuraya kadar, ben biraz kadrajı şöyle açayım size daha net görünmesi açısından. Şöyle şuraya kadar
falan birleştireceğim aşağı yukarı. Yani üstünüze giydiğinizde bu ensenin rahat güzel oturmasını istediğiniz yere kadar şöyle falan bıraktığımızda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. O zaman arkayı da birleştirmeye başlayalım. İlk olarak şu kısmı tersten birleştireceğim. Bunu da hatırlatmak isterim. Yani iç kısımdan şöylecene birleştirmeye başlıyorum. Yani öreceğim zincirler iç kısımda kalacak. Bunu belirtmek isterim. Hemen şöyle önüme alıyorum. Her iki parçanın etek ucunu, burada bir ilmeğimi çıkarttım. Şöyle kadrajı da ayarlayayım. Ve şöyle bakın, dediğim gibi bak, ters yüzü bana bakarken her iki tarafta da bademin tepesinde şöyle bir zincir bacakla yükselmiştik ya, bu üçlü grubun yanındaki, onun dibini burada buluyorum, batıyorum. Diğer tarafta da aynı dibi buluyorum ve ona da batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir sık iğne örüyorum. Bu arada tığımı 3 milime döndürdüm arkayı birleştirirken, çünkü arkayı yanlardan farklı bir teknikle birleştireceğim. 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen yanımdaki şu badem boşluğuna, alttaki boşluğuna ve aynı şekilde karşıdaki boşluğa batıp arasından geçirdikten sonra 1 2 3 zincir daha çekiyorum ve hemen bu defa da yandaki badem boşluğuna karşılıklı batıp ilmeğimin arasından geçiriyorum. 1 2 3 battım, karşısındakini de buldum, battım, ipi çıkarttım, ilmeğimin içinden geçirip tekrardan 1 2 3 zincir çektim. Buna yeniden battım, karşısındakine de denk gelene bulup battım, arasından geçirdim. 1 2 ve 3. Bir buradan battım, bir de buradan battım. Şöyle geldim. Şimdi bunu dediğim gibi ensedeki boşluğa kadar aynı mantıkla istediğim, uygun gördüğüm yere kadar birleştireceğim. Bir buradan battım, bir buradan battım. En sonunda size kaç tane bu badem boşluğuna batarak ilerlediğim, bakın arkadan da görünüşü bu şekilde ilerliyor olacak. Çok hoş bir görüntü çıkıyor. Ben size kaç bademi birleştiğimiz yukarıya doğru söyleyeceğim. Bu sık iğne yapmışım, hemen çıkıp içinden geçireyim ilmeğimin, yeniden 1 2 3 zincirimi çekeyim, karşılıklı bademleri bulup arasından kaydırarak geçireyim. İlerliyorum bu şekilde. Arkanın birleştirmesini 50 tane bademle yaptım. Yani karşılıklı şu bademleri 50 tane birleştirdim gösterdiğim teknikle. Aslında böyle bitirecektik ama bir miktar ip artınca sevgili sahibesi de ay dedi Damla, acaba dedi etek ucuna dedi biraz da püskül koysak nasıl olur falan derken, neden olmasın, bence çok güzel olur dedim ve elimde aslında bu kadar kalmıştı ama daha önce çalışmış olduğum bir Flowers'tan artan mavi de vardı. Onu da kullanacağım. Yani anlayacağınız püskül yapacağız etek uçlarına, yazlık efil efil şöyle havalı olsun diye. Ama onun öncesinde hemen size şunu söylemek isterim ki hırkam oldukça böyle oversize da diyebilirim. Yani 36'dan 44 bedene kadar uyum sağlayacak bir hırka oldu. Tamamladığımda zaten püskülleri de bitirip geldiğimde size beden ölçülerini de net olarak vereceğim. Ne kadar uzun olduğu, ne kadar eni açtığımızda tam olarak kaç santim, hepsini söyleyeceğim ama öncesinde dedim ki ben etrafında püskülleri nasıl yapacağım size de göstereyim. Bir etek ucundan diğer etek ucuna kadar etek çevresini yapacağım. Şöyle sarmak için hemen acil, aslında normalde sarma kalıbım vardı ama onu bulamadım. Böyle yavrumun, benim güzel kızımın yıllar öncesinden işte böyle aslında fotoğrafın aslını yaptırırken bize demo vermişlerdi. Bilmiyorum, bir zamanlar böyle yapıyorlardı. O demosuna saracağım. O arada da göstermek istedim size. Şöyle ki hemen şöyle alıyorum ipin bir ucunu
ve ölçü olarak belirlemek istediğiniz kısma, mesela ben bu kadar püskül uzunluğu olsun istediğim için bu benim için yeterli olacak. Bu şekilde sarmaya başlıyorum. Tabii böyle açayım, germesin ki hepsi aynı uzunlukta olsun. Böyle sarıyorum. Böyle sararken bu ipin ucunun başlattığı yere bunu alıyorum ve oradan kesip, bakın şimdi buradan kesip buradan da açıyorum ve buradan çıkarttıktan sonra da şöyle üçerli halde yapayım dedim. Herhalde ipim yeter diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen bu etek ucunu başlayacağız demiştim. Şimdi sırasıyla buradan belli aralıkları tespit edeceğim kendime belli aralıklarını tespit edeceğim. O aralıklarda eklemeye başlayacağız. Bir tığ yardımıyla şu ilk baştan başlıyorum. İlk olarak geçirip bu şekilde boşluktan, daha sonra hepsinin ortasından da şunu şöyle alayım. Bu ipleri şöylece alıp kilitliyorum. Daha sonra gene bir üçlü grup alıyorum. Belli aralıklarla demiştim. Şimdi ne yapacağım? Şunu atlayıp şuraya geleceğim. Yani galiba bir boşluk atlayıp bir boşluğa, bir boşluk atlayıp bir boşluğa mantığıyla devam edeceğim. Şimdi bunu da bu boşluktan alayım. Şimdi bunu atlayıp buna geleceğim. Gibi bütün etek hırkamın bütün etek çevresini bu şekilde geçip geleyim. Hırkamı tamamlayıp geldim. Bakın şimdi püsküllerini biliyorsunuz bir boşluk atlayarak yapmıştım ama baktım ki ipim var. Ve aralıklar kötü durdu. Daha sık yaptım. İpim yetmez diye çekinmiştim ama çok rahat yetti bu arada. Onu da söylemek isterim. Bu benim hırkamın boyu 82 santim gibi oldu uzunluğu. Yani oldukça aslında uzun bir hırka oldu. Eni de tam açtığınızda 120 santim, yani 36'dan 44 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlayacak yazlık tiril tiril bir hırka oldu. 2 adet Yarn Art'ın Flowers'ını kullandım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse her zaman olduğu gibi yine sizden bir kalbinizi rica edeceğim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız beni mutlu ederseniz. Hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.